Linux'ta oyun oynanmaz. Bunu diyen birini hiç duymuş muydunuz daha önce? Duymadıysanız iyi ben böyle söylemiştim. Tamam bakın konuya Windows'la başlayacağım. Çünkü oyun geliştiriciler Windows'a oyun üretiyorlar. Ve evet, Windows'ta oyunlar native yani yerel olarak çalışıyor. Herhangi bir ekstraya ihtiyaç duymuyorlar. Herhangi bir altyapıyı iyileştirecek bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Bu sayede oyunlar çok stabil çalışıyor. Yani bir optimizasyon sıkıntısı olduğunda, bir FPS düşüklüğü olduğunda kimse çıkıp şey demiyor abi Windows 10 ya ya da Windows 11 ya falan demiyor insanlar. İnsanlar diyor ki abi bu oyunu geliştiren adamlar optimizasyonu becerememiş. Fakat iş Linux tarafına geldiği zaman öyle olmuyor. İlk tereddüt edilen yer genellikle Linux'un kendisi oluyor. Acaba diyoruz bu Proton sürümü buna tam uyumlu değil mi? Acaba diyoruz bu Wine sürümü buna tam uyumlu değil mi? Başka bir şeye mi bakmam lazım falan diyoruz. İşte bu Linux'un kendi dünyası ile ilgili. Çünkü bundan 2 video öncesinde size şunu söylemiştim. Dedim ki Linux ve Windows aynı değil hem de hiçbir konuda. Ve Linux'ta oyun oynanabilir mi? Evet, bal gibi de oynanır. Şu an piyasadaki %80 oyunu ki bu çok büyük bir oran, AAA oyunlarından bahsediyorum, oynanabiliyor arkadaşlar. Bunun için sadece birazcık Linux bilgisine ihtiyaç var. Linux bilgisi olmayan, tırnak içinde eskiden ben, İnsanlar birebir bu şekilde düşünüyor. Yani diyorlar ki yani Linux'ta oyun oynanmaz. Hayır, Linux'ta oyun çok da güzel bir şekilde oynanır. Sadece doğru Proton sürümünü seçmeniz gerekir. Doğru Wine sürümünü seçmeniz gerekir ve başlatıcıyı buna göre ayarlamanız gerekir. Başlatıcı dediğimiz ne? Bugün Windows'da aktif olarak kullandığımız Steam, Epic Games gibi araçlar başlatıcılardır, launcherlardır. Ve bu launcherların kendi işlerinde ayarları vardır. Şu an Linux'ta Epic Games diye bir launcher yok. Onun yerine Heroic Launcher kullanıyoruz. Ve Heroic Launcher'ı bilmeyenler için Heroic Launcher gerçekten çok fazla ayar içeriyor. Mesela Heroic Launcher'ın ayarlarına gireceğiz şimdi beraber. Burası Heroic Launcher. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada bu şekilde direkt sistem ayarlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın tam olarak şurada Wine yöneticisi var. Buradaki Wine yöneticisi GE Proton veya Wine GE diye ikiye ayrılıyor. Burada da Proton'u seçebiliyorsunuz. Tabi burası daha çok depo görevi görüyor. Buradan çıkıp kütüphaneye geldiğinizde hemen istediğiniz oyunun ayarlarına giriyorsunuz. Ve Wine sekmesi altında Proton diye bir ayar var. Buradan Proton sürümünüzü seçebilirsiniz. Lasted sürümü bu oyun için felaket FPS düşüşleri verirken şuradaki 927 sürümü benim için çok uyumlu. Ve 300-500 civarı FPS oluyorum. Yani bu Windows'ta aşağı yukarı 200-250 civarı FPS'e tekabül ediyordu. Ha bir şey ifade eder mi? Benim için etmez çünkü 144 Hz bir makinem var ve bu makinede zaten 144 FPS'in üstünde alsam da hiçbir şey görmeyeceğim. Ki yanlış bilmiyorsam bu oyunda 120 civarında bir yükleme indirme yapıyor. Bu da şu demek zaten teknik açıdan da çok bir şey ifade etmeyecek benim için bu FPS. Çok benzer bir konu Steam'de de var. Hatta bu işin asıl temeli zaten buna dayanıyor. Şuradaki yukarıdaki Steam yazısına tıklayıp ayarlar dediğinizde, buradan da uyumluluk dediğinizde varsayılan uyumluluk aracı diye bir kısım var. Burada da hoppa Protonlar karşımıza çıkıyor. Burada ben hotfix'i kullanıyorum. Çünkü burada CS'yi, Counter Strike 2'yi en iyi başlatan hotfix. Bir daha denemediklerim de var. Farklı Proton sürümleri daha iyi performans da verebilir. Emin değilim. Fakat CS sürekli güncelleme aldığı için ben hotfix'i bir deneyeyim dedim. Çok iyi bir performans aldım. Yani normal experimental yerine, yani şu arkadaş yerine, şöyle. Experimental yerine hotfix daha iyi bir performans verdi. Experimental'da daha çok böyle aralarda donma kasmalar yaşıyordum. Hotfix'te çok iyi bir akıcılığı elde ettim oyun içinde. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bu oyunlarda yüksek FPS almanızı sağlayan şeyin Windows veya Linux'tan ziyade yöntemler olduğunu gösteriyor. Yani yeterince kafa yorarsanız bu işletim sisteminde de bu yapıda da çok iyi FPS alırsınız. Aradaki çok ufak bir farkı göz önünde bulundurmayacak olursak birebir aynı FPS değerlerini alıyorsunuz. Yani Windows'ta 120 veya hatta 100 diyelim yuvarlak olsun, 100 FPS alan bir oyuncu Linux'ta 95 civarında alır.
Aradaki o 5 FPS'i eğer kedi gözleriniz görüyorsa tebrik ederim. Siz Windows'a aitsiniz. Linux'a bulaşmayın bile çünkü o 5 FPS'in daha büyük problemlerini Linux'a zaten yaşayacaksınız. Linux hiçbir zaman en rahatı, en stabilizasyonu isteyen kullanıcıya özel olmadı. Daima birazcık meraklı, birazcık sorun çözmeye odaklı ve en geniş yelpazeyi hedefleyen, en açık sistemi hedefleyen kullanıcıya özel oldu. Siz çıkıp da Windows'taki rahatlığı istiyorsanız zaten Linux'a bulaşmayın. Konu oyun değil. Oyun zaten bu işin en top noktası. Yani siz oraya ulaşana kadar, siz o zirveye ulaşana kadar Windows'ta yaşamayacağınız pek çok problemi Linux'ta zaten yaşayacaksınız. Özellikle Nvidia kartınız varsa bunun için bir uyumluluk yaması yapmanız gerekiyor. Doğru driver'ı kurmanız gerekiyor. Yani daha o Nvidia ekran kartı olmadan ekran bile açamazken, yani bir uygulamayı bile başlatamazken oyun oynamak konu bile olamaz büyük bir ihtimalle sizin için. Windows'ta böyle bir probleminiz yok. Ve konu Linux'ta oyun olduğu zaman bunu diyen insanlar genellikle Linux'u bilmeyen, Linux'u Windows gibi kurup tak çalıştır yapabileceğini zanneden ve iş oyuna çok rahat bir şekilde geliyor zanneden insanlar oluyor. Fakat oyun son radde ve artık Linux'a o kadar hakimsen, Linux'taki problemleri çözdüysen, oyun problemlerini çözmek de birkaç community'yi araştırmakla çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir şey. Community'yi boş ver. ChatGPT diye bir şey var elinde. ChatGPT'ye çıkartacak bütün hataları gönder ve ChatGPT onun için sana çözümler üretsin. Sen o ürettiği çözümleri uygula, bilgisayarın uçar. Zaten bunun aşağısı yukarısı yok, bu şekildedir. Her neyse, gelelim bu Wine ve Proton nedir? Biraz da bunu konuşalım. Wine, Proton, bu arkadaşlar tam olarak şu işi yapıyorlar. Şimdi Windows'a native geliştirilen oyunlar ve uygulamalar var, doğru mu? Mesela bazı oyunlar ve uygulamalar Linux'a port edilmiyor. Linux'ta var olmuyorlar. Bu oyunları veya uygulamaları kullanabilmek için bir araca ihtiyacımız var. Hayır, emülasyondan bahsetmiyorum. Onu emulate etmekten, onu bir kutu içinde başlatmaktan bahsetmiyorum. Uydurmaktan bahsediyorum. Zaten Wine kendisi bir emülatör değil. Bu bir uyumluluk yaması. Yani siz normalde bilgisayarınız Linux olmasına rağmen oyunları Windows'taki gibi başlatmanızı sağlayan, o araçları kendi içinde barındırıp bir konteyner içinde, kendi içinde barındırıp o şekilde başlatmasını sağlayan araçlar bunlar. Ve bu araçlar olmasaydı eğer biz o native oyunları zaten oynayamazdık Linux'ta. Ne yapmamız gerekirdi? O exe'yi çalıştıracak ki daha sonra arka plandaki bağımlılıklar. Yani bu bağımlılıklar şu işi yapıyorlar. Oyunlar bildiğiniz gibi videodur. Yani zaten video oyunları diye geçer. Ve bu videolar içinde ne gerekir? Ekran kartı gerekir, grafik kartı gerekir. Grafik kartıyla sistemin içindeki o oyunu, o oyunun işte el sıkışmasına konuşamadım. El sıkışmasını sağlayacak, birbirleriyle iletişime geçmesini sağlayacak araçları da içinde bulundururlar. FPS problemlerini çözecek belli başlı araçlar, bu uyumluluk yamalarını kendi içinde barındıran paketlerdir aslında bunlar. Ve bunlar her güncellendiklerinde farklı güzellikler getirirler fakat aynı zamanda işte eski sürümlerin stabilizasyonunu da sağlayamayabilirler. Bu yüzden birden fazla sürüm var zaten. Yoksa Windows'taki gibi tak çalıştır olabilirdi. Çünkü Windows'taki tak çalıştır mantığını biliyorsunuz. En stabil sürümü alırlar, onu size verirler, derler ki oyna. Başka sürüme geçme, gerek yok. İşte Linux'un açık kapı olması biraz da buradan kaynaklanıyor. Mesela Windows'ta her şey size veriyor zaten. Siz oraya pek müdahale edemiyorsunuz. Belki daha önceki ekran kartı daha iyi bir performans veriyordur. Farkında değilsiniz. Ama işte Windows size diyor ki işte bunu kullanacaksın. Burada birazcık daha seçim yok. Kendin eline yüklüyorsun. Cart curt muhabbetleri var. Linux'ta şunu biliyoruz. Diyoruz ki ya bu sürüm bundan daha iyi. Bu bunu daha iyi yapıyor. Ve Linux'un bu tarafını geliştiren adamlar da bunu bildikleri için insanlara seçim imkanı sunuyorlar. Siz bunu kötü gözle görebilirsiniz. Dersiniz ki ya bu ne? Optimizasyondan ben sağlayacağım falan diyebilirsiniz. Ama zaten yaptığınız tek şey iki aracı indirmek. Bu iki aracın içinden en uygun olanlarını seçip onları indirmek. Ve daha sonra onlarla beraber başlatmak. Ki bunu da zaten siz komutlarla, panellerle vesaire yapmıyorsunuz. Bir tane ekran var. O ekranda başlata tıklıyorsun. Hop, bitiyor. Bu kadar. Başka yaptığın hiçbir ayar yok. Daha sonra Windows'ta neyse Linux'ta da o.
Yani zaten oyunun içine girdikten sonra ekstra bir ayar yapmana gerek yok Linux'a özel. Bunu kendisi arka planda zaten yapıyor. Yani evet, burası birazcık da geliştiriciye açık, gelişime açık bir platform. Yani her şeyi kendiniz ayarlamanız gerekebilen bir platform, fakat şu ayar çok önemli. Şu nokta çok önemli. Son kullanıcı gelip buraya bir şeyler üretmiyor veya sürekli böyle bir şeylerin ayarlarını yapmak zorunda kalmıyor. Her şey zaten kendi içinde var ve bu içindeki şeyleri de çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Sadece seçmesi gerekiyor. Hepsi bu. Neyse. Bugün de Linux'ta oyun oynanmaz diyenler için ufak bir video yapmak istedim ve Linux'ta oyun oynanır, hem de bal gibi oynanır demek için de bu videoyu yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyeyim?